0,5 diyelim en az. Evet. Bir de bundan sonraki çalışmalarda sıva da yapacağız. Sıva diyoruz. Ve bunun rengini açık alıyorum arkadaşlar. Şuradaki renklerden olabilir. Şurada olabilir. Ondan sonra evet, çizgi tipimiz düz. Kanlık olarak da sıvada ince olacaktır. 0,15 alalım. Evet, şimdi bu şekilde ayar yaptıktan sonra duvar ile başlayacağımız için kaba bir şekil oluşturmamız gerekiyor. Onun içine kapı ve pencere yapacağız. Duvar aktif etmemiz gerekiyor ve çarpıya basıp çıktık. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir duvar yapacağım ve arası mesafesi kapı olarak düşündüğümüze göre 90-80 alabiliriz. Biz aşağı olan limitleri kullanalım. 80 alalım. Evet, line ile duvar layer'ındayken mesela 20 gelelim aşağıya doğru. Şimdi duvar kanlı, biz bunu burada 10'luk kabul edebiliriz. İç duvar ise tekrar U yapalım isterseniz. F8'e basmış olmamız lazımdı çünkü. Evet, 20 aldık. 10 aşağı indik. Tekrar 20 yaptık. Şimdi burada bunun ortasını alalım. Line ile 80 yazalım. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Offset 2 ve 3 olayını burada ne yapıyoruz? İç duvar bunlar. İç duvar olduğu için sıvalar 2. 2 olarak aşağı doğru ve yukarı doğru offsetliyoruz arkadaşlar. Evet. Bundan sonra bu sıva olacağı için buradan değiştiriyorum. Sıva layer'ına çeviriyorum. Gördüğümüz gibi bunu böyle hallettik. Şimdi biz olayı biraz netleştirelim diye mirror alalım. Mi dedik ve bunun ortasına göre yukarı çizdim arkadaşlar. Oluşturdum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şu mesafe çizgisini sildik artık. 80 almıştık çünkü. Gördüğünüz gibi duvar ve üst ve altlarında sıva. Şimdi biz buraya kapı pencereyi yapacağız. Rectangle komutuyla şuraya tıklayarak bakın şöyle de yapabilirim. İlk önce şuradan bir hiza alarak da böyle giderken 5 yazsam bu şekilde de olabilir. Ne oldu? Şu kalınlık 5, şurası da buranın komple mesafesi kadar, yani 10, 2, 2, 14 oldu. Reç dedik. Burayı da yapabiliriz öyle. Tıkladık. Buradan şöyle bakın çektiriyorum. Nokta nokta gördüğüm zaman 5 yazıyorum. Ben böylece ne yapmış oldum? Buradaki kasayı, kapının yan kısımlarını oluşturdum. Duvara yapışan kısımları, sabit olan kısımları. Şimdi de şurada bakın burası 10 ve yukarısı 5 diye alabiliriz. Burada iki dikdörtgen oluşturacağız.